起来，三大那心房山坡坡山，大欢喜欢往前开，天涯天涯的山呀的山，4 ay boyunca Pekin'den çektiğim videolarda kapalı mekanlara tıkılmak zorunda kaldık. Nihayet bu 4 ayın sonunda Pekin'de masmavi bir gökyüzü ve çok güzel bir bahar mevsimi bizleri karşıladı. Ve birkaç gün önce de Pekin Sağlık Komisyonu bir haber duyurdu. Dedi ki artık sokakta dolaşırken açık havada maske takmak zorunda değilsiniz. Maske takma zorunluluğu kaldırıldı. Şu an çok tarihi bir parktayım. Pekin'in en eski parklarından biri burası. Yuyantan ismi. Burada dolaşmak, hem size biraz etrafı göstermek istedim, hem de bu hafta biraz dünya siyasetinde öne çıkan gelişmelere dair notlar ekleyeyim istedim, ama bu parktan içeri girdiğim andan itibaren bütün siyaset filan konuşma şeyim gitti. Hiç gerek yok. Burada envai çeşit çiçeklerin arasındayız. Pekin'in en eski göllerinden birisi burada, Yuyan Gölü. Biraz bu parktan bahsedeyim sizlere. Bir kere konumu itibariyle çok güzel. Gerçekten şehrin tam ortasında, hemen parkın güney kapısında diyeyim, askeri müze var. Çok merkezi bir yer. Birkaç durak ilerisi Tiananmen Meydanı. Böyle şehrin tam ortasında, detay çekimlerle de gösteririm. Böyle bir alan var. Çok büyük bir alan. Yaklaşık 140 hektar. Ve bu 140 hektarında çok büyük bir bölümü, sayı vermek istemiyorum şu an ama kaçtı ya? 40 hektara yakın bir alanı su olması lazım. Sulak alan. 2 kilometreyi buluyor doğu batı istikametinde. 2 kilometreyi buluyor ve kuzey-güney ekseninde de 1 kilometreden fazla bir uzunluğu ve genişliği var. Tabii ki yine rezervasyonla giriyorsunuz. Salgın dönemindeki uygulamalar sürüyor. Ben dün rezervasyonumu yaptırdım ve bugün pasaport numaramı göstererek giriş yaptım. Çok sakin, çok güzel. Normalde buralar çok kalabalık olur. Özellikle hafta sonları. Çok çekim yapmak, fotoğraf çekmek için de çok uygun olmaz ama şu an çok sakin. Park tabii aslında 10. asra kadar uzatılıyor. Burada böyle bir, ne diyelim, bir mesire alanının oluşması. Tabii o zamanlar bu kadar çevre şartları geliştirilmiş, daha estetik hale getirilmiş değil. 10. asır, 11. asır dediğimiz zaman da işte Çin'in Jin Hanedanı, Liao Hanedanı dönemleri var ki bunlar çok ilginç. Aslında kuzeyli halklar, kuzeyden gelen göçer halklar. O zaman Pekin'i ikinci başkent olarak kullanıyorlar. Kendi başkentleri büyük ihtimalle ülkenin kuzeyinde, Çin Seddi'nin ötesindeki topraklarda, bozkırlarda, ama Pekin'i de ikinci bir başkent olarak kullanıyorlar ve dolayısıyla burada da bir takım işte kendi inançlarına göre bir takım yapılar, tapınaklar inşa etmişler veya bir takım bahçe alanları inşa etmişler, ama bugünkü halini almaya başlaması Çin Hanedanı döneminde 1700'lerde İmparator Qianlong döneminde gerçekleşiyor ki zaten Pekin'de ben şöyle diyorum bir yabancı olarak, hangi taşı kaldırsanız altından Qianlong'un imzası çıkar. Öyle bir imparator. Zaten uzun bir saltanatı var. Kanşi dedesi gibi onun torunu. O da uzun bir saltanat yürütüyor ve Pekin'de gerçekten özellikle Pekin'e çok özenmiş. Bir şehrin sosyal hayatına, kültürel hayatına. İşte buranın yapılması da çok enteresan. Mesela Tianshan Dağı var Pekin'in batısında. Oradaki pınarlardan su getirtiyor buraya ve burada bir göl oluşmasını sağlıyor. İşte bugün göl de aslında parkta gölden adını alıyor. Ondan sonra tabii zaman içerisinde bir kuruyor burada su. Daha sonra 1960'lar 70'lerde tekrar buraya bir su getiriyorlar ama bu sefer de Yongding Nehri'nden, Kuzey Çin'in büyük nehirlerinden biri. Yongding Nehri'nin sularını buraya getiriyorlar. Yuyan Parkı bir yönüyle bir botanik ansiklopedisi gibi. Gerçekten buraya gelip çok temel bitki çeşitliliği hakkında bilgi edinebilirsiniz. Şimdi burada hemen yanımda Kiraz Çiçeği Gölü var. Yani asıl Yuyan Gölü'nün yanında da böyle küçük göletler var. Onlardan bir tanesi Kiraz Çiçeği Gölü. Akuatik bitkiler denen suda yaşayan bitkiler açısından çok zengin. Nilüfer tabi lotus içinde bahçe peyzajının çok olmazsa olmaz özelliklerinden biridir. Kültürel simgesel değeri de çok fazladır ama onun dışında işte su kamışları, Hint pirinçleri,
gibi suda yaşayan ve uzun süre yaşayabilen, sanırım aquatik bitkilerin özelliği de o. Böyle bitki çeşitleri var. O açıdan da çok zengin. Aydınlanmış oldum gerçekten. Az önce sanırım Türkçe'de acı bakla dediğimiz çiçeklerden gördüm. Mor, çok tatlı bir rengi var. En çok ilgiyi de onlar çekiyor, fotoğraf çekiyordu herkes. Ama asıl buranın özelliği sakura çiçekleri. Çünkü 1973 yılında Japon Başbakanı dönemin buraya sakura ağaçları hediye ediyor ve onları buraya dikiyorlar. Çin-Japon dostluğunun bir nişanesi olarak. Bugün hala o sakura çiçekleri bu parkın en önemli özellikleridir. Tabii Pekin şehri için hareketli bir hafta, önemli bir hafta, siyasi açıdan önemli bir hafta. Çünkü bu hafta Çin'in siyasi takviminin en önemli etkinliği olan yıl içerisindeki Ulusal Halk Meclisi'nin yıllık toplantıları var. 2 toplantı diyorlar. Niye 2 toplantı diyorlar? Hem Ulusal Halk Meclisi hem de Halk Siyasi Danışma Konferansı. Bunlar 2 ayrı organ yıllık toplantılarını yapacak. Aslında Mart ayı başında yapacaklardı. Salgın nedeniyle ertelendi. 21-22 Mayıs'ta başlayacak. Geleneksel olarak Pekin'de tabii ki güvenlik hassasiyetleri biraz artar bu dönemde. Belli kısıtlamalar getirilir ama bu dönemde biz o ek kısıtlamaları çok anlamadık. Zaten salgın nedeniyle halihazırda birçok kısıtlama var. Onlar bu 2 toplantı hassasiyetiyle birleşmiş oldu. Biraz daha kısa süreceği söyleniyor ve daha çok online aslında etkinlikler, toplantılar, görüşmeler yapılacak. Gördüğünüz gibi bundan sonra videolarımızda güncel siyasetin, salgınla ilgili gelişmelerin payı azalırken günlük yaşamın, işte böyle bitkilerin, parkların, tarihin, edebiyatın rolü artacak. Biz de yavaş yavaş fabrika ayarlarımıza döneceğiz inşallah. Bu arada çok ilginç bir şey fark ettim. Bilmiyorum yanılıyor muyum? Bir yabancı gözüyle bazen çok kolay çıkarımlar yapabiliyorsunuz. Sonra duvara tosladığınızı fark ediyorsunuz. Yani bugün Yuyentan'da hem de geçen hafta biliyorsunuz yasak şehire gitmiştim. Oradan da bir video paylaşmıştım. Çevremdeki konuşulan Çince aksanlarına dikkat ediyorum. Büyük çoğunluğu Pekin aksanı. Şimdi Pekin'de turistik yerlerde Pekin aksanı duymak Ekşi Sözlük başlığı gibi oldu ama böyle bir şey var. Bu çok zordur. Neden biliyor musunuz? Çünkü Pekinliler kendi şehirlerini dışarıdan gelen o turist kalabalıklarıyla çok gezmezler. Gezmek istemezler. Benim Pekinli bir tanıdığım vardı. 20 yıldır Tiananmen Meydanı'na gitmedim demişti mesela. Ama bu sefer bu salgın döneminde seyahat kısıtlamalarının büyük kısmı devam ediyor biliyorsunuz. Sanki şehir sakinleri, şehirliler kendi şehirlerini böyle yeniden keşfetme, yeni bir gözle değerlendirme fırsatı da buldular. Bilmiyorum dünyanın başka şehirlerinde de bu böyle midir? Yani şu an İstanbul'un tadını yerleşik eski İstanbullular mı çıkarıyordur? Kimlerse onlar artık, varsa hala öyle birileri. Ama Pekin'de bu çok belirgin bir şeydir. Yani bugün İstanbul Türkçesi dediğimiz bir Türkçeyi biz çok yüksek bir yere koyarız ama sokakta da şeyi ayırt edemezsiniz. İşte bak İstanbul Türkçesi konuşuyor adam. O kadar ayırt edilebilir de bir şey değildir. Pekin de bu kimliğin bir parçasıdır. Yani Pekin aksanı veya işte güneyden gelmiştir adam. Guangdong aksanı, hatta aksan da değil artık, bambaşka bir dildir. Bu aksanlar gerçekten kimliğin bir parçası. Ve çok ilginç, yani şu an fark ettim bunu. Pekinli amcalar, Pekinli teyzeler var. Böyle Pekin aksanıyla, çok ağır bir aksanla arha dedikleri o sesi sonuna koyarak konuşuyorlar. Bu çok şahit olmadığım bir şey. Bu da şu açıdan enteresan. Her şehrin, özellikle böyle uzun tarihi olan, kültürel bir takım eserleri olan şehirlerin böyle bir handikapı belki de bu. Yani çok trademark denen bir takım sembol mekanlar var. İşte Paris'in Eyfel Kulesi, İstanbul'un Kız Kulesi, işte Sultanahmet, Ayasofya, değil mi? İşte Roma'ya gidersiniz, orada Panteonlar, bir takım ünlü meydanlar filan. Şimdi Pekin'de de bu tip yapılar çok. Ama aslında bu yapılar
o şehirlerde yaşayan, o şehrin sakinleri için ne anlam ifade ediyor? Yani o kadar simgeleşmiş ki günlük yaşamımızda çok bir yere değmiyor aslında bu yapılar. Ve bu salgın deneyimi aslında bize şehirlerimize dair de bir şeyler öğretmeli. Yani tekrar sokaklarımıza, meydanlarımıza, caddelerimize döndüğümüzde belki farklı bir gözle bakacağız. Tekrar kamusal alanlarımıza döndüğümüz zaman bir yeniden gözden geçirelim. Ece Ayhan'ın tabiriyle bir düşünün abiler diyor ya, yani şehre dair konumumuz, insan olarak, yurttaş olarak içinde yaşadığımız topluma dair sorumluluklarımız, bunları da belki yeniden düşünmemiz gerekecek. Pekin'in en eski parklarından biri olan Yuyuan'dan sizlere seslendik bu hafta. Hem buranın tarihiyle ilgili biraz bilgiler vermeye çalıştım dilim döndüğünce. Bundan sonra bu tip geziler yapacağım. Sadece Pekin'den değil, birçok farklı şehirden. Umarız bu seyahat yasakları kalkar. Hem Asya'da hem de inşallah dünyada birçok farklı şehirden bu tip videolar olacak işin içerisinde. Umarım keyif almışsınızdır Yuyuan videomuzdan. Kendinize dikkat edin. Kalın sağlıcakla.